Herkese merhaba, ben Satı Melek Selin'den kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mercimek çorbasıyla harika bir değerlendirmelik tarifim var. Bizim evin en çok sevilen çorbası mercimek çorbasıdır ama bu sefer bitiremedik. Neden derseniz evimde pul biberim kalmamıştı. Onun yerine ben pul biber olarak Fas'tan gelen arkadaşımızın getirmiş olduğu bir baharatı kullandım. O da maalesef çorbamızın birazcık tadını bozmuş. Görüntü olarak pul bibere benziyor ama tad olarak da birazcık böyle çemen ununa benziyordu. O yüzden de çorbanın tadını biraz bozmuştu. Eşim yemek istemedi. Sizlere daha detaylı tarif verebilmek için ölçü kullandım. 3 su bardağı çorba kullandım. Daha sonrasında da ocağıma aldım ve kaynamaya bıraktım. Çorbamız kaynadıktan sonra üzerine 1,5 su bardağı da ince bulgur ekleyelim. Karıştırdıktan sonra da kapağını kapatalım ve 1 saat dinlendirelim. Bu tarifimi sizlerle ilk YouTube'a başladığım zamanlarda paylaşmıştım ama mikrofon sorunum olduğu için sesim çok net çıkmamış. O yüzden yorumlarda sesinizi duyamıyoruz diyen çok fazla kişi vardı. O yüzden de tekrardan yaparken de sizler için videolandırdım. İyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Sonrasında da sosunu hazırlayalım. Sos için bir tane kuru soğanımı küçük küçük doğradım. Üzerine de 1 çay bardağı zeytinyağı ekledim. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Soğanlarımız kızarana kadar pişirelim. Soğanlarımız kızardıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Damak tadıma göre tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Biraz da kimyon ekledim. Salçamızı ekledik, baharatlarımızı ekledik. Sıra geldi salçalarımızın çiğliği geçene kadar 1-2 dakika kavuralım. Sonrasında da ocağımızı kapatalım. Bu tarif mercimek köftesini sevenler ve tarifi tutturamayanlar için de gerçekten çok güzel oluyor. Lezzet olarak birebir aynısı gibi oluyor. Hani güvenle deneyebilirsiniz. Hem içilmeyen çorbanızı değerlendirmiş olursunuz. Hem de sevdiğiniz bir lezzeti de yapmış olursunuz. 1 saat dinlendirdim. Daha sonrasında da tepsime döküyorum. İlk önce bu topağını açalım. Topağını bu şekilde pürüzsüz hale gelene kadar açmak bunun püf noktasıdır. Yani daha lezzetli olmasını istiyorsanız ilk etapta bu işlemi mutlaka yapalım. Üzerine pişirmiş olduğum sosu ekliyorum. Daha sonrasında da çok güzel bir şekilde de yoğuruyorum. Ben genelde zeytinyağının araya gitmemesi için bu şekilde mutlaka üzerine birazcık bulgurdan ekleyip biraz karıştırdıktan sonra içerisinde kalan hem salçasını hem yağını da mutlaka değerlendiririm. Sizler de yapın, evin bereketi artar. Hem de israf yapmamış olursunuz. Daha sonrasında da çok güzel bir şekilde de yoğuralım. İyice yoğurduktan sonra tadına bakın. Eğer tuzu ve baharatı eksikse bu kısımda baharatlarını ve tuzunu tekrardan ilave yapıp tekrardan karıştırabilirsiniz. Benim çorbamın tuzu yeterliydi. Salçasını pişirirken de ona göre ilave yapmıştım. Daha sonrasında iyice karıştırdıktan sonra 1 avuç kadar da nar ekşisi ekliyorum. İsteğe bağlı nar ekşisi yerine limon suyu da kullanabilirsiniz. İyice karıştıralım. Yeşillik olarak da benim evimde sadece maydanoz vardı. Ben maydanoz doğradım. Sizler ilaveten yeşil soğan doğrayabilirsiniz. Dereotu kullanabilirsiniz. Taze naneniz varsa taze nane de ilave yapabilirsiniz. Yeşilliğini ekledikten sonra tekrardan karıştıralım.
Markete gittim. Marul ve maydanoz alabildim sadece yeşillik olarak. Yeşil soğan yoktu. Benim kaldığım yer baya bir küçük bir yer. Her şeyi zamanında bulamıyorum. O yüzden de bazen videolarda hani sizler bunu da ilaveten yapabilirsiniz diye sözlü söylemek zorunda kalıyorum. Artık bu kısımda da kusuruma bakmayın, tamamıyla istek dışı. Maydanozunu ekledikten sonra iyice karıştırdım. Daha sonrasında da istediğiniz büyüklükte sıkarak tabağımıza alalım. Yanında marulla gerçekten muhteşem oluyor. İster çay demleyin, ister ayran yapın, isterseniz de şalgam suyunuz varsa gerçekten muhteşem gidiyor. Lezzet olarak da mercimek köftesinin birebir aynısı diyebilirim. Güvenle deneyin. Bizim evde genelde mercimek çorbası çok fazla kalmaz ama söylemiş olduğum gibi Fas'tan gelen baharatı kullanınca çorbanın tadını birazcık bozmuştu. O yüzden değerlendirmek zorunda kaldım. Aslında daha öncesinden sizlerle tarifini paylaşmıştım. Ama söylediğim gibi mikrofon sorunum olduğu için çok fazla net bir şekilde sesim çıkmadığı için sesinizi duyamıyoruz diyen çok fazla kişi vardı. O yüzden onlar için de güncellemiş oldum. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.